Çizimini yapmış olduğumuz ürüne malzeme yani ham maddeyi nasıl tanımlarız? Kütlesini nereden görürüz? Peki burada yazan kütle doğru mu? Hepsinin cevabı örneklerle bu videoda. Başlıyoruz. Çizime başlamadan önce yanlış bilinen, ben dahil herkesin ağzında alışkanlık olmuş ağırlık mı kütle mi konusu var. Ona açıklık getirmek istiyorum. Doğrusu kütledir. Birimi kilogram ya da türevidir. Ağırlık ise kütlenin yerçekimi ivmesiyle çarpılmış hali. Birimi Newton'dur. Bu bilgiyi de dipnot olarak buraya düşelim. İmalathanelerde öncelikle standart olarak kullanılan ürün ham madde tipimiz millerdir. Burada parça dosyamızı açıyorum. İlk baş parçayı çiziyorum basit bir şekilde. Milimetrik ölçülerle devam ediyoruz zaten SolidWorks'te. 20 milim çapında ölçümü verdim. 100 milim yüksekliğinde de 1 milimi tamamladım. Peki şimdi ürünümüz hazır. Malzemeyi nasıl tanımlıyoruz? Burada malzeme, sol tarafta malzeme sekmem bulunuyor. Buna sağ tıkladım. Malzemeyi düzenle dedim. Burada bir sürü çeşit ham maddeler ve alaşımları mevcut. Bu malzemeye bakır tanımlamak istiyorum. Devamında tabii pirinci de yapabiliriz, çelik de yapabiliriz, galvanizi de yapabiliriz. Çeşitli örneklerle bunları size göstereceğim. Burada bakır alaşımlarının içinde bakıra tıkladım. Önemli bir hususumuz var. Şurada görmüş olduğunuz kütle yoğunluğu kısmı var. Bu ne demek? Bu özgül ağırlık demek. Ham maddenin özgül ağırlığı. 8900 kilogram bölü metreküp denmiş. Biz şimdi burada milimetrik cinsten kullandığımız için genelde de zaten özgül ağırlık gram bölü milimetre küp olarak gösterildiği için bunu dönüştürmemiz gerekiyor. 8900 kilogram bölü metreküp. Ben bunu grama çevirdiğimde ise şöyle yapalım. 8,9 gram bölü milimetre küp olur. Özgül ağırlıklar bu şekilde gösterilir. SolidWorks'e dönecek olursam bakır alışımlarında örnek veriyorum. Berilyum bakıra geldiğimde görmüş olduğunuz gibi 8,25 geliyor. Bu şekilde özgül ağırlıklar farklılık gösterebiliyor alışımlardan dolayı. Biz burada ne yapacağız? Kütle yoğunluğuna göre SolidWorks'te hesaplı kısmına gösterilen ağırlığı teyit ettireceğiz. Şimdi bakırımızı seçiyorum. Uygula diyorum. Buradan hesapla kısmına geldiğimde kütle özelliklerine geldim. Burada benim kütlem 279,60 gram diye gösteriyor. Peki biz bunun teyidini nasıl yapacağız? Kütle hesaplama formülümüz var bizim. Onu da hemen buraya yazıyorum. Her malzeme çeşidi için değişiklik gösterebiliyor. Yani malzeme çeşidinden kastım şudur. Milde farklıdır. Dairesel bir malzeme olduğu için pi değerini kullanırız. Levhada farklıdır. Kare bir malzeme ya da dörtgen bir malzeme olduğu için pi değerini kullanmayız gibi farklılıklar gösterebiliyor. Örneklerle diğer tüm çeşitleri sizlerle birlikte yapacağız burada. Şöyle formülü buraya bıraktım. Hemen teyit edelim. Benim malzememin yarıçapı 10, karesi 100 yapıyor. Çarpı pi diyorum. 3,14 diye alınıyor. Çarpı özgül ağırlığım 8,9 diye aldık. Buradan da en son uzunluğu 100 milim olarak çarptım. Eğer ben bunu gram olarak sadeleştirmek istiyorsam 1000'e bölüyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi 279,6 gram değerine ulaşmış oluyorum. Yani doğru bir veri alıyorum şu an SolidWorks'ten. Levhaları bir görelim. Levha üzerinden yapalım. Şöyle levha yapıyorum buraya. %100 bir levham olsun. Burada kalınlığımı değiştireyim. 2 milim yapayım kalınlığımı. Burada malzeme düzenleye geliyorum. Çelik 304L yapalım. Yani paslanmaz yapalım. Şöyle çelik sekmesine geldim. ASI 304 sekmesine tıklıyorum. Burada özgül ağırlığım benim 8 olarak almam gerekiyormuş. Uygula dedim. Buradan hesapla kısmından kütle özelliklerine geldim. 160 gram olacak diyor bana. Hesaplamıza baştan geldik, sıfırladık. Levha için buraya hemen formülü bırakıyorum. Birinci kenar çarpı ikinci kenar çarpı et kalınlığı çarpı özgül ağırlığım neydi benim? 8. Ve bu şekilde levhanın da kütlesini teyit etmiş bulunduk sizlerle. Devam edecek olursak buraya bir de farklı olarak boru tipi çizmek istiyorum ve bunun hesabını nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. 40'a 5 mm kalınlığında yani iç çapı 30 olan bir boru çiziyorum. Bunun da yüksekliğini 100 milim diyorum hesap kolay olsun diye.
Şöyle ilk bakalım. Malzememizi değiştiriyorum. Alüminyum alışımlarından 1060 alışımı seçiyorum. Kütle yoğunluğu 2,7 olacak diyor bana. Uygula dedim. Hesapla kısmından kütle özelliklerine geldim. 148,44 gram olması gerektiğini söylüyor. Şimdi boru ve rulolarda ikisi de aslında benzer bir formülü oluyor. Şurada dolu olan kısmı hesaplamak. Malzeme dış çaptan doluymuş gibi düşünüp iç çapı yani boş kalan kısmı çıkartmamız gerekiyor. Buraya formülü yazıyorum. Şimdi parantez açtım. 40'ın yarısı 20'nin karesi. Eksi iç çapım 30, çap 15'in karesi ve parantezi kapatıyorum. Çarpı pi çarpı özgül ağırlığım 2,7 denmiş. Çarpı uzunluğum 148 küsuratlı bir değer çıktı. Bunu da grama yani bine böldüğümde ise ekranda görmüş olduğunuz değeri sağlamlaştırmış oluyoruz. Ruloya geçecek olursak eğer rulo için gene boru taktiğini yazacağız. Burada rulomuza bakacak olursak imalathaneye presler için rulo gelir. Orada bir anda ağırlık hesaplamanızı sürücüye takacaksın belki. Belki o sürücüye büyük gelecek, takılmayacak ya da yapacağın üründen kaç adet çıkacağını hesaplaman gerekiyor o rulodan. Bunları hesaplamada size büyük yardımcı olur. Konu o yüzden ruloyu gösteriyorum. Dış çap şu an 88 milim geldi. Burası da 50 diye düşünebilirsiniz. Şimdi ben bunu bilerek böyle yaptım. Ara boşluklar olduğu için rulonun hesabını doğru yapmıyor. Buradan ben tekrardan katı modelleme yapıyorum. 20 milim demiştik. Tersine doğru yaparsam eğer tamamdır. Malzememizi değiştiriyorum. Galvaniz yapacağım bu sefer. Hesaplama kısmına geldiğimizde 648,26 gram dendi. Buraya tekrardan formülü bırakıyorum. 88'di. Parantez açtım. 44'ün karesi eksi 25'in karesi. Parantezi kapattık. Çarpı pi çarpı. Evet. Galvanizmin özgül ağırlığı 7,87 diye. Almış. Çarpı 7,87. Benim genişliğim yani kalınlığım ne? 20 milimde. Bunu da yapalım. Ve bölü 1000 dersem eğer ben buradaki rulomun kaç kilo olduğunu hesaplamış oluyorum. Bu şekilde ağırlık hesaplama, kütle hesaplamalarını çalıştığınız yerde ya da yapacağınız işlerde kullanabilirsiniz. Ben sizlere SolidWorks'te nasıl yapıldığını göstermek istedim. Umarım sizlere yardımcı olmuşuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.